Dünyanın en büyük boks maçlarından biri daha geldi çattı. Wembley Stadyumunda tam 90.000 kişi önünde oynanacak. Oleksandr Usyk, Daniel Dubois rövanş mücadelesine artık saatler kaldı sevgili arkadaşlar. Her iki boksör de tartıya çıktı. Tartıda ilginç kilo ağırlıkları dikkat çekti. 243.8 pounds for the reigning and defending IBF heavyweight champion Triple D. Tartılar yapıldı. Oleksandr Usyk 103.1 kilogram, yani bir önceki Dubois maçından 3 kilo daha ağır. Son Tyson Fury maçıyla hemen hemen aynı kiloda Oleksandr Usyk. Tarafta Daniel Dubois'a baktığımızda sevgili arkadaşlar 110 kilonun üzerinde geldiğini görüyoruz yine. Son iki maçında olduğu gibi. Daniel Dubois 110.5 kilo tartıldı. Yani son Usyk maçından 5 kilogram daha ağır. Joshua'yı knockout ettiği maçtan 3 kilogram daha hafif. Dubois son iki maçında 110 kilo üzerindeydi. Yine 110 kilonun üzerinde bir tartım vererek dikkat çekti İngiliz boksör. 127 İlk maç boks severler çok iyi bilecektir ki Polonya'da gerçekleşmişti. Polonya ne Dubois'ın ne de Usyk'in memleketi. Ama savaş dolayısıyla Polonya'ya yakın olan Ukraynalılar orada buluştular ve Usyk bir stadyum maçında Daniel Dubois'ı 9. roundda knockout'la mağlup etmişti. Ama 5. rounddaki bel altı mı değil mi, bu sorunun hala sorulduğu bir pozisyon vardı. Eğer o pozisyon bel altı değilse zaten Usyk orada maçı kaybetmişti. Ama hakemler bel altı olarak değerlendirdiği için orada Usyk maça devam etti. There was no count. Моя думка, що рефері зробив все. Sonrasında da Dubois'ı 9. roundda knockout etmişti. Aradan tam tamına sevgili arkadaşlar 694 gün geçti. Ve ikili yine karşı karşıya. Bu kez İngiltere'de Wembley Stadyumunda yapılıyor karşılaşma. Taking place at Wembley Stadium, 90+ people. Peki 694 günde ne değişti? Tekrar karşı karşıya geliyorlar. Yine Usyk kazanır mı? Dubois kaybeder mi? İşte bununla alakalı sizlere anlatacaklarım var. İstatistik kurumlarının tamamı Usyk kazanacak diyor. Ben ne diyorum? Bakalım ne diyorum. All the belts on the line. In front of a global audience, live on DAZN. Usyk'le Daniel Dubois Polonya'da karşı karşıya geldiklerinde Dubois gerçek bir dünya şampiyonu değildi. Ama artık bir dünya şampiyonu. Usyk'in karşısına bir dünya şampiyonu olarak çıkıyor sevgili arkadaşlar Daniel Dubois. Gerald Miller'ı yendiği maçı hatırlarsınız. Maçın sonlarına doğru bir knockout gerçekleştirmişti Daniel Dubois. Arkasından Filip Hrgovic'le bir maç yaptı ve Filip Hrgovic'i gerçekten de perişan etti. Bu karşılaşmadan sonra zaten geçici bir dünya şampiyonluk unvanı verilmişti IBF o karşılaşmaya ve daha sonrasında da Usyk Daniel Dubois ile maç yapmadığı için o karşılaşma bir anda dünya şampiyonluk unvanı taşır hale gelmişti ve resmiyet kazanmıştı. Daniel Dubois, Filip Hrgovic maçından sonra real, gerçek, official, resmi dünya şampiyonu oldu. Dediler ki bu unvanı koruman gerekiyor. Kime karşı? Anthony Joshua'ya karşı. Hemen korurum dedi. Ve maça çıktılar. Anthony Joshua'yı da knockout etti. Joshua'yı Wembley Stadyumunda knockout etti. Bu maç da Wembley Stadyumunda. Yani artık Daniel Dubois Wembley Stadyumuna alışkın bir boksör. Ve şimdi de rakibi daha önceden de maç yaptığı, yenilmiş olsa da çok yakından tanıdığı Usyk. There's gonna be something special. Do not blink. Daniel Dubois 694 günlük bu zaman diliminde 3 karşılaşma yaptı ve 3'ü de birbirinden çetin mücadelelerdi ve 3'ünü de knockout'la kazandı.
Peki Alexander Usyk 694 gün içinde neler yaptı? Tüm boks severlerin çeyrek asırdan fazla beklediği tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonu belirleyecek maçta Alexander Usyk Joshua'dan almış olduğu kemerleri Tyson Fury'ye karşı korudu. Tyson Fury de o zaman WBC'nin şampiyonuydu. Ve bütün kemerler Usyk'te kaldı. Karşılaşma split decision'la, yani bir hakem Tyson Fury'ye vermişti, iki hakem de Alexander Usyk'e vermişti. Kıl payı puanla kazanmıştı. Orada Ukraynalı şampiyon. Ardından bir rövanş gerçekleştirildi 2024'te aynı yıl içinde. Kısa bir zaman dilimi içinde yine bir rövanş yaptılar. Bu kez 3 hakemin de ortak kararıyla kazanan yine puanla kim oldu? Alexander Usyk oldu. Ve ardından da boksun baronları bir karar aldı ve Daniel Dubois'ı Tyson Fury'yi 2 kez yenen Alexander Usyk ile buluşturma kararı aldılar. Biri Joshua'yı yenmiş, biri Tyson Fury'yi yenmiş. Bundan daha iyi bir unvan birleştirme mücadelesi daha olamaz. Çeyrek asır beklemeye gerek yok. Ne yapıyoruz dediler. Direkt 14 ay sonra yeni bir tartışmasız ağır siklet şampiyonu belirleyecek karşılaşma. Gerçekten bu dönemde yaşayan boks severler çok önemli bir karşılaşmalara tanık oluyor. Bunda açıkça söylemem gerekirse Turki Aleyşek'in kesinlikle payı çok büyük. Riyadh Season'ın payı çok büyük. Büyük paralar dönüyor ve bu Ring adı altında yeni bir federasyon, aslında çok eski federasyon da yeni sahibiyle birlikte acayip büyük işler yapmaya devam ediyorlar. Maçı kim kazanır? Bunu söyleyeceğiz. Ben ne dedim programın başında? İstatistik kurumları kesinlikle Usyk kazanacak diyor. Hatta ve hatta 2'ye 5 veriyorlar Dubois kazanırsa. 16'ya 1, yani 1'e 16 veriyorlar berabere biterse. Usyk kazanırsa da fazla bir detay yok. Yani var da çok yüksek para vermiyorlar. Yani o kazanır gibi görüyorlar. Usyk ne yaptı? 35 yaşındaki Fury'yi mağlup etti. 35-36 şu anda. Ama şimdi rakibi 27 yaşında ve 2 sene daha tecrübeli bir isim. Kendisi de 2 yaş daha yaşlı. 38 yaşında Usyk ve 11 yaş daha küçük, herkesi nakavt eden bir adama karşı mücadele verecek. Benim tahminim sevgili arkadaşlar, bu karşılaşmayı Daniel Dubois kazanacak. Hem de nakavtla. Usyk %60 nakavt oranına sahip. %95 nakavt oranına sahip Daniel Dubois. Ama hiç kimse de unutmasın ki bu %60'ın içinde Daniel Dubois da var. Böyle bir durum söz konusu. Bakalım o %95'in içine Alexander Usyk'i sokabilecek mi? Bu da ayrı bir konu. 21 nakavtu bulunuyor Daniel Dubois'ın, 14 nakavtu bulunuyor Alexander Usyk'in. Çok nakavtçı bir isim değil. Bakın Joshua maçları, Tyson Fury maçları, bunların hepsi sevgili arkadaşlar puanla biten karşılaşmalar. Daniel Dubois'ı nakavtla yenmişti. Usyk'in başarısı çok büyük. Bakın Joshua'yı yendi, Tyson Fury'yi yendi, Daniel Dubois'ı yendi. Adamın yenmediği neredeyse kimse kalmadı. Bir tek Deontay Wilder'la maç yapmadı. Onunla da yapsaydı herhalde kazanırdı. Şu anda Daniel Dubois'ı bir kez daha yenerse ben başta olmak üzere dünya üzerindeki herkesin ağzını kapatacak bir galibiyet olur bu. Gerçekten de. Ve ardından da emekli olur mu olmaz mı bilmem ama en son basın toplantısında kazanana Tanrı karar verecek dedi. Ve 38 yaşının kesinlikle yaşlı bir rakam olmadığını söyledi. Bu ne demek oluyor? Kazanırsam aşağı devam edeceğim anlamına geliyor bu aslında. Biraz Vladimir Klitschko'ya bakıldığında o da Wembley Stadyumunda yine bir İngiliz yine bir Ukraynalı savaşında kim kazanmıştı? Joshua kazanmıştı ama Klitschko 41 yaşındaydı hatırladığım kadarıyla. 40-41 yaşlarındaydı. Böyle bir durumdayken Vladimir Klitschko'yu yenmişti. Şimdi Joshua çok gençti. Ve şimdi yine ona benzer bir mücadele
Orada Joshua da şampiyondu. Vladimir Klitschko da şampiyondu. Ve ağır siklette bir unvan birleştirme mücadelesiydi. Yine bir Ukraynalı, yine bir İngiliz. Yine Wembley Stadyumu. Yine çok güzel bir maç. Bakalım kim kazanacak. 30'lu yaşlarındaki Gerald Miller, Filip Hrgovic ve Joshua'yı arka arkaya mağlup etmeyi başardı knockout'la. Daniel Dubois yine 30'lu yaşlarının sonlarında bir isim. Usyk 38 yaşında. Usyk'in amatör kariyeri çok parlak. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu. Tam 2009 yılından bu yana kaybetmeyen bir Usyk, amatör kariyerinde 2009'da Igor adlı bir amatör yıldıza kaybetmişti. O Igor da öyle boş adam değil. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu bir boksör o. Igor Mekoncev'den bahsediyorum arkadaşlar. Rus. 2012'de olimpiyat şampiyonu olmuştu. Hafif ağır siklette. Öyle bir adama kaybetmişti. Onun dışında adam 2009'dan beri kaybetmiyor. Her maçını amatör, profesyonel fark etmeksizin kazanıyor. Daniel Dubois'un kariyerine baktığımızda İngiltere dışında, Britanya dışında bir başarısı yok. Amatörde 70 civarı, 75 civarı bir maçı var. Boxrec'te siz 18 yazdığına bakmayın, daha fazla maçı var. Ama orada bir başarısı yok. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gidecekti aslında. 2016 yılında amatör boksu bırakmıştı Daniel Dubois. Sonra 2017'de profesyonel boksa başlamıştı. 3 yıl sonra onu ikna edip milli takıma alıp Tokyo'ya götüreceklerdi. Derken pandemi girdi araya. Daniel Dubois bundan vazgeçti ve Frank Warren'la profesyonel sözleşmeyi imzalayıp yoluna artık daha güçlü bir şekilde profesyonel devam etti. Kafasının o zamanlar karıştığı dönemde de Joe Joyce'a knockout oldu. Göz çukuru falan kırılmıştı. Öyle bir durumu söz konusuydu. Şöyle söyleyeyim sizlere. Yani Usyk ters kart bir boksör. Bu çok etkiliyor. Daniel Dubois düz guard. Bu da maçın gidişatını çok enteresan bir şekilde etkileyecek. Daniel Dubois ama bir gerçek var. 2023'teki Daniel Dubois değil. Kimse yanılmasın. Bu adam çok çılgın bir şekilde ilerliyor. Daniel Dubois basın toplantısında şan ve şöhrete hazırım dedi. Rakibimi knockout edeceğim dedi. Fena işler olacak ringin ortasında. Büyük bir kaos yaşanacak dedi. Alexander Usyk 38 yaşının çok yaşlı olmadığını belirtti. I'm not old guy. 38 is not old. Ve arkasından da sevgili arkadaşlar knockout edebilecek misin yine diye sorulduğunda evet edeceğim dedi. Çok renkli dakikalar bekliyor bizleri arkadaşlar. İngiltere'de Londra'da Wembley Stadyumunda yapılacak karşılaşma 90.000 kişi önünde oynanacak. Biletlerin hemen hemen tamamı tükendi. Ve bu karşılaşma DAZN dijital platformundan 775 TL civarında bir parayla izlenebilecek. Yani ödezde sistemiyle dünyada izlenebiliyor. Türkiye'de de aynı şekilde. Bu karşılaşma sevgili dostlar böyle büyük bir maç. Tabii undercard'ında da Kevin Lerena ile o Coley arasındaki maç benim çok ilgimi çekiyor. Diğer undercard maçlar fazla ilgimi çekmiyor açıkçası. Bu karşılaşmadan Alexander Usyk tam 132 milyon dolar garanti para alacak. Daniel Dubois da 71 milyon dolar kazanacak sevgili dostlar. Vergiler çıktıktan sonra ne kadar onları hesap etmedim. Onları kendi muhasebecileri hesap etsin. Ama durumlar böyle. Böyle bir para dönüyor. Peki maçlar saat kaç gibi başlar? Akşam 8-8.30 civarında canlı yayın alt kartlar başlar. Ama gecenin ana maçı bence saat 12. Türkiye saatiyle 12 gibi kendini göstermeye başlar. Artık walk-in dediğimiz o catwalk'ta gözüktüğü anlar bu saatleri bulur. Milli marşlar, şovlar vesaireler derken 12 çeyrek, 12.30 gibi bence başlayabilir. Böyle de bir bilgi var. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Yorumlarımı beğendiyseniz beğenin. Ama çok çok önemli bir şey. Altta mutlaka yorum yazın. Kim kazanır, kim kaybeder ve kim nasıl kazanır? Ben Dubois kazanır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Büyük bir sürpriz yaparak knockout bile edebilir. Puanla biraz zor ama gerçekten çok yıkıcı bir gücü var.
perişan ediyor rakiplerini son zamanlarda. Ben aynısını Usyk'e de yapacağını düşünüyorum. Ama Usyk kazanırsa da açıkçası helal olsun derim. Gerçekten helal olsun derim. Usyk'i Daniel Dubois'dan çok daha fazla seviyorum. Ama herkes bana diyor ki Daniel Dubois'un sen Alexander Usyk'in düşmanı mısın? Hayır arkadaşlar. Gerçekten adamı çok seviyorum. Ama benim şu mikrofon başına geçtiğimdeki duygularım her şey istatistiksel ve tahminlerim üzerine devam ediyor. Sevmediğim bir boksör Anthony Joshua. Onu da kişisel sebeplerle hoşuma gitmiyor. Ama onun da her zaman hakkını vermeye çalıştığımı da herkes bilir. Ama karakter olarak beğenmiyorum. Zaten dünyanın hiçbir yerinde de artık beğenmiyorlar. Benim dediklerimin hepsi yavaş yavaş çıktı ortaya. Gerçekten de ilginç bir adam. O yüzden ama yine Daniel Dubois da olsun, Joshua da olsun, Usyk, Fury bunlarla alakalı olarak ne fikrim varsa onları söylemekten çekinmeyeceğimi de sizlere aktarmak isterim sevgili dostlar. Kanalımızda bildirimleri de açın ki böyle videolar yüklendiğinde anında size haber gitsin. Şimdi bu videoyu herkesle paylaşabilirsiniz sevgili dostlar. Kim kazanır? Daniel Dubois mı yoksa Alexander Usyk mi? Maçtan sonra tekrar birlikte olacağız.